Kızılcık Şerbeti'nde veda üstüne vedalar, gerçekleşecek tüm vedaları ve çok daha fazlasını bu videoda sizlerle paylaşacağız. Öncesinde Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Mustafa dizimize veda etmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimiz son bölümüyle gene nefesleri kesti. Bu videoda yeni bölümden çok dizimize veda edecek karakterler hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ilk vedayla başlayalım. Firaz karakteri geçtiğimiz sezon dizimize dahil olmuş ve özellikle Nursema'ya olan sevgisiyle hepimizin takdirini kazanmış bir karakterdi. Öyle ki bir ara Nursema ile Firaz'ın birbirlerine kavuşacak mı, bu ikiliyi neler bekliyor diye birkaç bölüm heyecanlı bölümler izlemiştik. Bu sezon başında ise yaşanan zaman atlamasında Firaz karakterinin tamamen değiştiğini ve Nursema'yı aldatan bir karaktere dönüştüğünü gördük. Firaz'dan her şeyi beklerdik. Ancak Nursema'yı bu kadar severken ona ihanet etmesini beklemezdik. Günün sonunda Firaz'ın önümüzdeki bölümlerde diziye veda edeceği açıklandı. Son bölümde Demet Nursema'ya giderek yakınlaştı ve yeni bölümde Nursema Demet'i ailesi ve Firaz'la tanıştıracak. Demet'in Nursema'ya bu denli yakın olması Firaz'ı fazlasıyla rahatsız edecek olsa da bu süreçte elinden bir şey gelmeyecek ve çok geçmeden büyük bir yüzleşme sahnesiyle Firaz'ın ihanetinin ortaya çıkacağını ve Nursema'nın bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Nursema bunca bölümdür aradığı aşkı bulamadı. Tam Firaz'la beraber Nursema mutlu olacak dedik ancak gene hüsran. Firaz'ın bu ihanetinin ortaya çıkmasının ardından Nursema'nın yüzüne bakamayacağını ve çok uzaklara gideceğini düşünüyorum. Nursema ise gene aradığı aşkı bulamamış olmanın üstünü ve Firaz'la yaşadığı hayal kırıklığının ardından büyük bir üzüntü yaşayacak. Şimdi burada kesinliği henüz olmayan ancak kulislerde dolaşan bir iddiayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Rüzgar karakteri belki de Nursema ile en uyumlu olan karakterdi. Nursema ile gitmeye karar vermiş ancak Nursema'nın aile içi travmaları nedeniyle buluşmaya gelememesinin ardından tek başına çekip gitmişti. Nursema'yı üzmeyen tek karakter Rüzgar oldu. Evet, onu terk etti. Ancak bunun dışında ne bir ihanet ne de başka bir hayal kırıklığı yaşatmadı ve bu ikilinin hikayesi yarım kaldı. Firaz'ın vedasının ardından Rüzgar'ın geri dönüşü ve kendisini Nursema'yı affettirme sürecini izlemek dizinin gidişatı açısından iyi olacaktır. Bu konuda izleyicilerden yeterli talep gelirse yapım ekibinin bunu dikkate alabileceğini ve Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı da geri dönmeyi kabul ederse dizimize tekrar dahil olabileceği ihtimalini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce Rüzgar geri dönmeli mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Şimdi gelelim bir diğer vedaya. Işıl karakteri geçtiğimiz sezon dizimize katılmış ve özellikle Alev'e benzer hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak izleyiciler hiçbir zaman bu karaktere yakınlık duymadı ve bir bağ hissetmedi. Üstüne bu karakterin Pembe'nin sonunu getirmesi izleyiciler tarafından bu karaktere büyük nefret topladı. Şu an dizimizi izleyen izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri Işıl'ın sonunun nasıl geleceği ve bunu kimin ortaya çıkaracağı yönünde. Son bölümde Nilay, Işıl ve Leo'yu birlikte gördü ve yeni bölümde bu durumu Mustafa ile paylaşacak. Mustafa geçmişi hatırlamaya başladı ve tüm parçaları birleştirdiğinde Işıl'ın sonunu getirecek yeterli bilgiyi toplamış olacak. Ancak buradaki sıkıntı Mustafa'nın elinde bir kanıt olmaması ve Mustafa'nın şu anki akıl sağlığıyla ona kimsenin inanmayacağı. Burada Asil'in Mustafa'ya bir yardımının olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Asil bir şekilde Işıl'ın Pembe'nin sonunu getirdiğini biliyor. Bunu nereden bildiği ve bu bilgiyi nasıl kullanacağı Işıl'ın gidişatını belirleyecek. Yaprak dökümü yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde yeni hikayede Işıl'ın olmayacağını ve birkaç bölüm kalmadan Işıl'ın sonunun büyük bir yüzleşme sahnesiyle geleceğini düşünüyorum. Bir diğer veda. Mustafa karakterinin de dizimize veda edeceği kesinleşti. Açıkçası bu veda beni en üzen vedalardan oldu. Mustafa, annesi Pembe'nin hayatını kaybetmesinin ardından kendisine gelemedi. Ve tam Işıl'ın sonu gelecek, Mustafa biraz olsun iyi olacak derken Mustafa'nın da veda haberi geldi. Muhtemelen Işıl'ın sonunu Mustafa getirecek ve ardından ya hapishaneye girecek ya da onun hayatını kaybedeceğini düşünüyorum. Mustafa annesinin ruhunu biraz olsun huzura kavuşturacak ancak kendi sonunu da bu şekilde getirecek. Şimdi gelelim son vedaya. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu bu sezonun başında dizimize veda etmek için yapımcı ile görüşmüş
ve bu şekilde bir senaryo yazılmıştı. Ancak sonrasında değişen senaryo ile beraber karakterin akıbeti belirsiz kalmış ve tekrara düşer bir hale gelmişti. Yapımcı ile tekrar görüşen Sıla Türkoğlu projeden affını istemiş ve yapımcı Faruk Turgut diziye büyük emek veren Sıla Türkoğlu'nu kırmamış, ayrılma isteğini kabul etmişti. Doğa karakterinin 113. bölümle beraber diziye veda edeceği kesinleşti. Şu anlık nasıl veda edeceği belli olmasa da izleyicilerin üzerinde en durduğu ihtimal şu: biliyorsunuz ki son bölümde Kıvılcım resmen tehdit edildi. Parayı ver, şikayetimizden geri çekelim. Aksi halde bu dava büyür minvalinde söylemlerde bulunuldu. Kıvılcım da daha öncesinde Ömer'i ihbar etmesinin sebebi olarak kızlarının başına gelen olumsuz durumları sebep göstermişti. Kıvılcım rahat bir nefes alırken ve kendi kalbini böyle rahatlatırken bu kötü adamların Doğan'ın sonunu getireceğini ve böylece Kıvılcım'a büyük bir acı yaşatacaklarını düşünüyorum. Açıkçası bu ihtimal de bana mantıklı geldi. Çünkü Doğan'ın dizimize geri dönmeyeceğini biliyoruz. Bundan dolayı bir veda ile ayrılacaktır. Ve vedanın bu şekilde olması dizinin gidişatı açısından senaryoda katkıda bulunur. Ha Kızılcık Şerbeti'nde töre namus intikam senaryosu da olursa şaşırır mıyız? Bence mevcut gidişatta hayır. Sizlerin bu vedalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi biraz bu vedaların dizimizin senaryosunu nasıl etkileyeceği hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Ömer hapishanede zor anlar yaşadı ve şu anlık Ömer'in hapishaneden çıkması zor görünüyor. Ben Ömer'in gerçekten suçlu olmadığını düşünüyorum. Ömer adım adım bir tuzağa çekildi ve Kıvılcım istemeden de olsa bu tuzağa düştü. Ömer'i de beraberinde getirdi. Bu kötü adamların Doğan'ın sonunu getireceğini ve Kıvılcım'ın büyük bir acı yaşayacağını az önce sizlere söylemiştim. Bunun devamında Ömer'in suçsuz olduğu ispatlanırsa Kıvılcım bir büyük acıyı da burada yaşayacaktır. Ben Ömer'in kolay bir şekilde Kıvılcım'ı affedeceğini düşünmüyorum. Tabi Doğan'ın vedası bu şekilde olursa Ömer bir şekilde Kıvılcım'ın yanında olmak isteyebilir. Çünkü Ömer karakterinin nedenle duygusal olduğunu biliyoruz. Evet, her şey birbirine çok karıştı. Ancak Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir hikaye yazılmak üzere ve bu yeni hikayede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu 4 büyük veda dizimizi büyük ölçüde etkileyecek ve yeni senaryoda bu karakterlerin vedalarının etkilerini göreceğiz. Özellikle Doğa karakterinin dizimiz açısından nedenle önemli olduğunu biliyoruz ve Doğan'ın vedası dizimizdeki birçok gidişatı değiştirecektir. Hem Ömer ve Kıvılcım ilişkisinde çeşitli kırılmaların meydana geleceğini hem de Fatih karakterinin bundan sonra bambaşka birine dönüşeceğini düşünüyorum. Fatih zaman zaman Doğa ile büyük kavgalar etti. Zaman zaman onu üzdü, hatta aldattı. Ancak Fatih'in Doğa'yı nedenle sevdiğini biliyoruz. Bundan dolayı Doğan'ın vedası Fatih'i büyük ölçüde etkileyecektir ve Fatih'in psikolojisinde büyük kırılmalar meydana gelecektir.